Lezzet Dünyası kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlarım, bugün sizinle harika bir poğaça tarifi paylaştım. İçerisi kat kat, yüzeyi böyle çıtır çıtır, pul pul dökülen bir tarif. Zaten bu yapımından dolayı içerisinin kat kat olmama şansı, olmama ihtimali hiç yok. Gerçekten çok lezzetli, inanın yapılışı çok pratik bir tarif. Ayrıca bu tarifimi dilerseniz kahvaltınızda, günlerinizde, beş çaylarınızda, çocuklarınızın beslenmesinde gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. İsterseniz sıcacık çayınızın yanına ikram edin, isterseniz soğuk içeceklerinizin yanında da ikram edebilirsiniz. Gerçekten denenmeye değer bir tarif. Dilerseniz bir an önce tarifimizin yapılışına geçelim. Bakalım nasıl yapmışım, beğenecek misiniz? İyi seyirler diliyorum. İlk önce uygun bir yoğurma kabının içerisine 1 yemek kaşığı kuru maya, 2 yemek kaşığı toz şekeri ilave edelim. Ve üzerine 1 çay bardağı ılık suyu ilave edelim. Su soğuk olabilir ama kesinlikle kaynar olmasın. Ilık olursa hamurunuz daha hızlı bir şekilde aktifleşir. Ve maya ile şekeri buluşturalım. Özellikle şeker eriyene kadar kısa bir süre, zaten çok hızlı bir şekilde eriyecek suyu da ılık kullandığım için. Karıştıralım. Daha sonra 1 çay bardağı yoğurt, 1 çay bardağı sıvı yağ. Bu tarifimde 1 adet yumurta kullanıyorum. Yumurtanın sarısını yüzey için ayırdım. Beyazını ise hamur için kullanıyorum. Ve 1 tatlı kaşığı tuzu da ilave ettikten sonra özellikle yoğurt topak topak kalabilir. Bu yüzden şöyle kısa bir süre tekrardan karıştırıyorum. Daha sonra kontrollü bir şekilde unu ilave ediyorum sevgili arkadaşlarım. Her tarifimde, her videomda mutlaka söylüyorum. Yumurtanın küçüklüğünden, büyüklüğünden, unun markasından miktarı değişebilir. Bu yüzden kontrollü bir şekilde ilave edelim. Yumuşacık bir hamurumuz olması gerekiyor. Ben bu tarifimde toplamda 4,5 su bardağı un kullandım. Evet, ilk önce şöyle karıştırıyorum. Spatulam ağırlaştıktan sonra elimle yoğurmaya geçeceğim. İçerisinde süt olan hamur biraz daha böyle eli zor bırakıyor. Ama içerisinde sıvı yağ ve yoğurt olduğu için çok kolay bir şekilde eli bırakıyor. Yani hamuru toparlamak daha kolay oluyor. Hamurumuzu koparmadan katlayarak yoğurmaya devam ediyorum, görmüş olduğunuz gibi. Böyle yumuşak ama böyle eli yapışmayan yumuşaklıkta bir hamur olması gerekiyor. Yani daha da yumuşak olabilir aslında ama katı olmasın, sert olmasın hamurunuz. Ürünleriniz ne kadar, hamurunuz ne kadar yumuşak olursa yapmış olduğunuz ürünlerde o kadar yumuşacık olur. Evet, yeteri kadar yoğurduktan sonra hava almayacak bir şekilde hamurun üzerini kapattım ve 30 dakika mayalanmaya bıraktım. Mayalanan hamurumu tezgahımın üzerine alıyorum. Zaten hamurun kıvamı yumuşaktı. Biraz da dinlendikten sonra hamur kendini bırakıyor. Bu yüzden birazcık tezgahımın üzerine un serpiştirdim. Ve şöyle elimle beze şekli veriyorum sevgili arkadaşlarım. Bu arada hamurun mayasını da almış oluyorum. İlk önce hamurumu gelişigüzel kesiyorum. Daha sonra beze yapacağım. İstediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz bu aşamada. Bir bezeden 2 tane poğaça çıkaracağız. Ona göre ayarlarsanız daha iyi olur. Yani o yüzden çok böyle küçük küçük bezeleriniz olmasa daha iyi olur. Ben toplamda 10 adet beze aldım. Yani bu şekilde de 20 adet poğaçam olacak. Çok büyük veya çok küçük değil. Videomun sonunda da göreceksiniz. Bence bu şekil çok iyi. Aşağı yukarı bir mandalina büyüklüğünde bezeler alıyorum. Eğer hamurunuzun böyle yuvarlak, güzel bir şekilde açılmasını istiyorsanız beze alırken o birleştirdiğiniz noktayı da güzelce kapatın ve hamurun altına gelecek şekilde böyle yerleştirin. Yani üstte olmasın. Gerçi bunu hamur işini yapan birçok arkadaşım biliyordur. Tepsinin içerisine birazcık un serptim ve bezelerimi içerisine yerleştiriyorum. Üzerine kapattım. Sadece 5 dakika dinlendireceğim. Zaten hamur mayalandı. Daha fazla uzun bir süre mayalandırmanıza hiç gerek yok. Sadece hamuru açması, şekil vermesi daha kolay olsun diye birazcık dinlendiriyorum. Bu arada ben de iç harcını hazırladım. İç harcı için beyaz peynir ile kaşar peyniri karıştırdım.
Bu tarifi ben peynir kullandım. Yani beyaz peynir ve kaşar peynir kullandım ama çok farklı iç harcı kullanabilirsiniz. Yani bir kıyma da kullanabilirsiniz. Salamla, sucuklu veya sadece peynir, sadece kaşar, patatesli. Birçok mesela zeytin kullanabilirsiniz. Yani her şekilde çok lezzetli olacaktır. Önemli olan bence burada hamurun kıvamı. Evet, bezemi aldım. Tezgahımı birazcık un serptim. Yani hamurun altın üstünü birazcık un serptim. Toplamda 10 adet bezem vardı. Hepsini açacağım. Yani teker teker de yapabilirsiniz tabii ki ama bu şekilde bence çok daha pratik oluyor. Ben 10 bezenin hepsini de açtım. Birazını masanın üzerine, birazını tezgahın üzerine bu şekilde serdim. Ara katlarına sürmek için 150 gram tereyağının içerisine yarım çay bardağı sıvı yağ ilave ettim. Ve şöyle aşağı yukarı bir yemek kaşığı kadar hamurumun içerisine döküyorum. Bir fırça yardımıyla her tarafına sürüyorum. Yani sıvı yağını, tereyağını biraz daha az kullanabilirsiniz. Burada önemli olan o sosunun çok fazla olması değil. Önemli olan hamurun her tarafına değmesi. Sadece sıvı yağ veya sadece tereyağı da kullanabilirsiniz. Tereyağı böyle çok güzel bir lezzet verirken sıvı yağ ise o katını belirginleştiriyor. Biraz daha çıtır bir lezzet veriyor. Bence ikisi bir arada da çok güzel oluyor. Ve bakın karşılıklı bir şekilde hamurumun iki kenarını üst üste kapatıyorum. Her katında yani yağ değmeyen katına bu şekilde yine sos sürersek daha böyle katı belirgin olur. Bence daha güzel olur. Evet, yapacağımız işlem sadece bu kadar sevgili arkadaşlarım. Diğer hamurlarımı da aynı şekilde dörde katladım. Ben hamurları buzdolabında bekletmeye gerek görmedim. Çünkü 10 tane bezem vardı. Sonuncu hamurumu yağladığımda birinci bezem yani yeteri kadar donmuş oldu. Evet, görmüş olduğunuz gibi elimle biraz hafif böyle parmak uçlarımla bastırarak hamuru açıyorum. Tabi daha kolayınıza gelirse merdane veya oklava da kullanabilirsiniz ama ben gerek görmedim. Şöyle tekrardan göstermek istiyorum. Hamurumu çok fazla bastırmayalım. Hamuru ezmeyelim. Böyle katı da belirgin olsun. Birazcık çok hafif dokunuşlarla parmak uçlarınızla bastırmanız yeterli. Ve daha sonra tek tarafından görmüş olduğunuz gibi sarıyorum. Rulo şeklinde ikiye kesiyorum. Videomun başında da söylemiştim. Bir bezeden 2 tane poğaça yapıyoruz böylece. Evet sevgili arkadaşlarım, siz videomu izlerken benim de sizden küçücük bir ricam olacak. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Kanalımın büyümesi ve güzel bir yerlere gelmesi için sizin desteğinize çok ihtiyacım var ve ben gerçekten destekleriniz sayesinde kanalımın çok güzel yerlere geleceğine gönülden inanıyorum. Tariflerimi denerseniz olumlu veya olumsuz düşüncelerinizi, fikirlerinizi benimle paylaşırsanız gerçekten çok sevinirim. Birçok videoma, birçok tarifime o kadar güzel yorumlar geliyor ki kanalım çok büyük değil. Hala çok küçük bir kanal olmasına rağmen neredeyse hiç olumsuz yorum almadım diyebilirim. Bu da beni ayrıca mutlu ediyor tabii ki. Bunu da sizinle paylaşmak istiyorum. Tekrar teşekkür ediyorum tabii ki. Ayrıca sevgili arkadaşlarım, tariflerimin yapılışını ayrıntılı bir şekilde anlatmaya, paylaşmaya çalışıyorum ama hani olur ya unuttuğum, atladığım bir yer olursa yorumlardan sorabilirsiniz. Gördüğüm anda dönüş yaparım. Tariflerimin malzemeleri ayrıntılı bir şekilde açıklama kısmına yazıyorum. Oradan da bakabilirsiniz. Ama ben videomu dikkatli bir şekilde izlemenizi tavsiye ediyorum. Yani tariflerde aslında sadece hamuru yoğurduk bitti değil veya sadece şekline bakılıyor. Aslında önceleri ben de öyle yapıyordum. Hamuru malzemelerden bakarak yaptığımız oluyor. Bence ayrıntılı bir şekilde videomu izlerseniz sonuç daha güzel olacaktır. Ve tariflerim gerçekten garanti bir tarif. Tariflerimi tam olarak uygularsanız kesinlikle tutmama ihtimali yok. O yüzden sizden ricam videomu dikkatli bir şekilde izlemeniz. Evet, biz sohbet ederken ben de bütün hamurlarıma şeklini vermişim. Hatta ikinci şekle geçtim. Bakın sevgili arkadaşlarım, burada da hazırlamış olduğum ruloların üzerine bastırıyorum. Bu kenarı ister istemez kenarı açık kalıyor. Bu da hiç problem değil. Bakın bu şekilde açtığınız zaman o birleştirdiğimiz nokta var ya, orayı
poğaçanın altına yani tepsinin üzerine gelecek şekilde yerleştirirsek hiçbir şekilde görüntüsü bozulmayacak. Evet bakın ikiye katlıyorum. O birleştirdiğim nokta şu anda üstte. Bu şekilde yerleştirirsem hiç sıkıntı olmayacak. Şöyle tekrardan göstermek istedim. Birazcık hamurumu açarken un kullanıyorum ama çok fazla un kullanmayın lütfen. Çünkü çok fazla un kullanırsanız hamurun katı gider. Çok fazla da ezerek açmayalım. Böyle hafif dokunuşla açalım. Yani eğer poğaçanızın kat kat olmasını istiyorsanız bu şekilde hamuru ezmeden açmanız gerekiyor. Evet bakın bu şekilde hiç sıkıntı olmayacak. Görüntüsü de gayet güzel olacak. İsterseniz bu aşamada tepsimin içerisine yerleştirdim. Üzerine kapatın. 2 kat olana kadar mayalandırın. Bu şekilde mayalandırma işlemi yapabilirsiniz. Ama mayalandırma işlemini mutlaka yapalım sevgili arkadaşlarım. Ben kapalı fırının içerisine böyle 15-20 dakika beklettim. Kapalı fırının içerisinde hava almadığı için çok güzel bir şekilde bence mayalandırıyor. Yani daha pratik oluyor. Daha sonra istediğim dereceye açıyorum. Ben 180 derecelik fırında, tabii önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik fırında tam 25 dakika pişirdim. Ve üzerine bakın sevgili arkadaşlarım, ayırmış olduğum bir adet yumurta sarısını sürdüm. Üzerine ben çörek otu ile süsledim. İstediğiniz gibi haşhaş veya susam da kullanabilirsiniz. Evet, önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik fırında ben tam 25 dakika pişirdim. Ve bakın görüntüsü çok güzel oldu. Çok güzel bir şekilde poğaçalarım kızardı. Tabii ki pişme süresi fırından fırına değişebilir. Kontrollü olalım lütfen sevgili arkadaşlarım, ama bu süre bence 23, 24 veya dediğim gibi 25 dakikanın altında olmasın. İçerisi kat kat bir tarif olduğu için içerisini böyle çeke çeke pişmesi önemli. Evet, şöyle ilk sıcağı gittikten sonra poğaçalarım bakın sevgili arkadaşlarım, gerçekten içerisi kat kat, yüzeyi böyle pul pul dökülüyor. Çok güzel bir tarif oldu. İnanın görüntüsü zaten çok güzel. Lezzetini anlatamıyorum. Kesinlikle bu tarifi deneyin. İnşallah siz bana lezzetini yorumlarda paylaşın, anlatın. Evet sevgili arkadaşlarım, bugünlük de benden bu kadar. Siz videomun son halini izlerken ben de sizinle vedalaşmış olayım. Tarifimi, videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Deneyecek arkadaşlara şimdiden afiyet olsun. Allah'a emanet olun.